Merhabalar. Ud nasıl tutulur videosuyla karşınızdayım. Ud şekil itibariyle çok da düzgün olmayan bir enstrümandır. Bu sebepten dolayı udu tutmak, kavramak, ona hakim olmak oldukça zordur. Bizim udu iyi tutmamız için, onu iyi kavrayabilmemiz için, hakim olmamız için sizlere biraz sonra farklı açılardan da nasıl tutmamız gerektiği konusunda önemli bilgiler vereceğim. Bu bilgilerle sizin böyle bir sorununuz olmayacak. Udu çok iyi kavramaya ve çok iyi tutmaya başlayacaksınız. Hatta haftalar geçtikçe buna alışacaksınız. Udu doğru tutmak, udu doğru kavramak, ona hakim olmak neden bu kadar önemli? Kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz ileride belli bir seviyeye geldikten sonra egzersizlerimizi yaparken, enstrümanımızı icra ederken bazı zamanlarda hızlı egzersizler ya da hızlı icralar gerçekleştirirken işte sağ elimiz ve sol elimiz hızlandığında eğer udumuz doğru konumlandırılmadıysa, yani onu doğru kavrayamadıysak tutmakta, yani ona hakim olmakta epey zorlanabiliriz. Kayabilir, sallanabilir. Tabii bu durumlar bizi icra esnasında ya da egzersizi çalışırken olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı en baştan itibaren, yani udu ilk elimize aldığımızda, ilk mızrabı vurduğumuzda ve ilk çalışmaya başladığımız andan itibaren udumuzu doğru bir şekilde tutmamız, doğru bir şekilde kavramamız, vücudumuza konumlandırmamız, ona iyi hakim olmamız açısından oldukça önemlidir. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi ud nasıl tutulur? Hemen başlayalım. Öncelikle pardon. Biz işte sınıf ortamında ya da evde işte sandalyeye oturabiliriz, koltuğa oturabiliriz, kanepeye oturabiliriz, ne bileyim sehpaya oturabiliriz. Ama nereye oturduğumuzdan daha çok o oturduğumuz yerin ucuna oturmamız çok önemli. Bunu en başta belirtmek istiyorum. Yani örnek vermek gerekirse ben şu anda bir sandalyeye oturuyorum ve sandalyenin şu anda uç kısmına oturmuş durumdayım. Ucuna oturuyorum. Yani eğer ben şu şekilde otursaydım, işte geriye oturdum, hatta bir de yaslandım. Yani bu oldukça yanlış bir duruş. Ben şu anda uda hakim olamam. Yani bu yanlış bir oturuş. Onun için biz her zaman sandalyenin ucuna oturacağız. Uç kısmına gelip oturacağız ve udumuzu şu şekilde göğsümüze, sağ göğsümüze yaslayacağız ve koyacağız. Buna ilk başta dikkat edelim. Yani nereye oturuyorsak o oturduğumuz sandalyenin ya da kanepenin ya da koltuğun, artık o neresi ise uç kısmına oturuyoruz. Yaslanmıyoruz, geriye doğru oturmuyoruz. İkinci adım, biz udumuzu koyduk. İlk dikkat etmemiz gereken şey, bu görmüş olduğunuz büyük delik, biz buna kafes diyoruz. Büyük kafes. Bunlar küçük kafestir. Burası da büyük kafes. Bu büyük kafes bizim bacağımızın, sağ bacağımızın hizasında olacak. Paralelinde olacak. Yani ben koydum. Şu anda gördüğünüz gibi büyük kafes bacakla aynı hizada. Yani şöyle koymuş olsaydım yanlış olurdu. Çünkü burada küçük kafesler bacakla aynı hizada. Büyük kafes bacakla aynı hizada olacak. Üçüncü adıma gelecek olursak, şimdi bizim dizimiz, bacağımız şu anda karşıya doğru bakıyor. Biz dizimizi, bacağımızı saat 12 yönüne bakıyor olarak
kabul edersek eğer, diyelim ki bu bacağım şu anda saat 12 yönüne bakıyor. Benim udumun kapağı da şu anda bacakla aynı yöne bakıyor. 12'ye bakıyor. Udumuzun kapağını bacağa göre saat 2 yönüne çevireceğiz. Şu şekilde. Yani bizim bacağımız saat 12 yönüne bakarken udumuz saat 2 yönüne bakacak. Bu önemli. Şimdi bütün adımları tekrardan bir kez daha anlatıyorum. Nereye oturursak oturalım, sandalye, kanepe, koltuk, ne dedik? Ucuna oturacağız. Kesinlikle şu şekilde oturup böyle bir yaslanma tarzı olmayacak. Uç kısmına oturacağız ve udumuzu göğsümüze yaslayarak büyük kafes bacağımızla aynı hizada olacak şekilde koyacağız. Daha sonra bacağımız saat 12 yönüne bakarken bizim udumuzun kapağını vücudumuzu hareket ettirmeden saat 2 yönüne çevireceğiz. Yani bacak 12'ye bakıyor, kapak 2'ye bakıyor. Şimdi bunları yaparken bir de bizim dizimizin yükseltilmeye ya da yükseltilmemeye ihtiyacı olacak. Neden yükseltilmeye ya da yükseltilmemeye diyorum? Çünkü eğer benim sandalyem alçaksa benim ayaklık kullanmama gerek yok. Ama eğer sandalyem yüksekse ayaklık kullanmama gerek var. Yani oturduğum yer yüksekse ayaklık kullanmaya gerek var. Yüksek değilse ayaklık kullanmaya gerek yok. Peki hangi durumlarda biz bunu anlayacağız? Şimdi farklı bir açıdan bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ayaklıktan bahsetmiştik. Hangi durumlarda ihtiyacımız olacak, hangi durumlarda olmayacak? Şu anda mesela benim ihtiyacım var. Çünkü eğer ayaklık olmamış olsaydı böyle olacaktı ve ben udu mümkün değil tutamazdım bu şekilde. Bakın şu anda böyle bir görüntü oluyor. Hatta benim şu an kıyafetimden dolayı kaymıyor. Eğer kumaş bir pantolon olsaydı bu ud şu şekilde kayacaktı. Bunun kaymaması için bizim şu şekilde bir yükseltiye ihtiyacımız var. Bunu da bize ayaklık sağlıyor. Bizim udu daha iyi kavrayabilmemiz için, ona daha iyi hakim olabilmemiz için bu önemli bir etken, ayaklık etkeni. Bazı durumlarda buna gerek kalmayacak demiştim. Mesela benim sandalyem eğer alçak bir sandalye ya da koltuk alçak bir koltuk olmuş olsaydı o zaman bu oturduğum zaman bu hissiyatı bana veriyorsa eğer yani şu açıyı bana oluşturuyorsa oturduğum koltuk ya da sandalye o zaman ayaklık kullanmama gerek yok. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi birçok kişi de görmüşsünüzdür. Göreceksiniz ya da bazı kişiler ayaklık kullanmamak için bacak üstüne atar. Şu şekilde çalar. Ben bunu çok doğru kabul etmiyorum. Ama tabii ki herkes kendinden sorumlu. Benim için bacak üstüne atarak ut çalmak uda yapılan bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Hem de görüntü açısından karşıdaki sizi dinleyen kişiler açısından, izleyen kişiler açısından şu şekilde olan bir görüntü bacak üstüne atılarak verilen bir görüntüden çok daha saygılı, çok daha seviyeli bir görüntüdür. Onun için ayaklık kullanmanızı
ayaklık kullanmanız gereken durumlarda tabii ki ayaklık kullanmanız gerekiyor. Tavsiye ediyorum demiyorum. Kesinlikle ayaklık kullanmanız lazım. Şimdi tekrardan kavrama konusundaki açıya tekrar geri dönelim. Nereden tutacağız ve nereden mızrap vuracağız, bunları anlatacağım. Şimdi ayaklığın öneminden bahsettik. Ayaklık kesinlikle kullanmalıyız dedik. Tabii ki kullanmamız gereken durumlarda. Kısaca hemen hızlıca tekrar üstünden geçeyim. Ucuna oturduk sandalyenin. Udumuzu göğsümüze yaslayarak koyduk. Bacağımızın hizasında büyük kafes. Bacağımız saat 12 yönüne bakarken udumuzun kapağı da 12 yönüne bakıyordu. Ama biz vücudumuzu döndürmeden udumuzun kapağını saat 2 yönüne doğru çevirdik. Ve burada udu kavramaya hazır hale geldik. Şimdi geldik kavrama konusuna. Nereden tutacağız udu? Buradan mı tutacağız? Çoğu kişi mesela buradan tutan kişileri görürsünüz. İşte buradan tutan kişileri görürsünüz. Böyle tutan kişileri görürsünüz. Bunun doğru tutuşu hangisi? Ve nereden biz doğru kavramamız gerekiyor? Doğru tutmamız gerekiyor? Şimdi burada benim size söyleyeceğim şey size bir referans olacaktır ve her zaman bunu kontrol etmenizi öneriyorum. Şimdi biz udumuzun tellerini alttaki telden itibaren sıralarız. Yani ben birinci tel dediysem eğer en alttaki tel birinci teldir. En üstteki altıncı teldir. Üçüncü, yani 1, 2, 3, 4. Üçüncü ve dördüncü telin hizası bizim referansımız olacak. Neresi? Burası. Üçüncü ve dördüncü telin hizasından kavrama noktamızın bir noktası burası olacak. Üçüncü ve dördüncü telin hizası burası. İkinci kavrama noktası da bileğimiz ve dirseğimizin iç kısmının tam ortası. Şurası. Neresi o? Bileğimiz ve dirseğimizin iç kısmının tam ortası şurası. İkinci nokta da burası. Yani biz üçüncü ve dördüncü telin hizasından bilek ve dirseğin tam ortasından kavrayacağız ve tutuşa hazır hale geleceğiz. Şimdi tutuşa hazır hale geldikten sonra mızrabı vurmaya hazır hale gelmiş oluyoruz. Mesela mızrabı nereye vuracağız? Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi aslında ben şu anda doğru tuttuğumda tam olarak doğru vurulan yere gelmiş bulunmaktayım. Eğer biz yanlış tutar, şöyle tutarsak bakın buraya geliyor. Mızrabı vuracağımız yer. Bu sefer ben buraya vurmalıyım mızrabı deyip böyle yaparsak bileğimiz kasılır. Buna dikkat ediyoruz. Bizim mızrabı nereye vurmamız gerektiği konusunda size bir de şöyle bir örnek vereyim. Bakın şimdi şuraya vurursam mızrabı, tonu dinleyin. Yumuşak bir ton. Şuraya vurursam metalik bir ton. Buraya vurursam daha dolgun ve tok bir ses. Mesela hepsini farklı farklı vuruyorum. Bakın hatta yavaş yavaş geriye gideyim. Gözlemleyin, dinleyin. En güzel ton burada çıkıyor. Dolayısıyla biz mızrabı buraya vurmalıyız. Yani bizim şu mızraplık dediğimiz bölgenin tam ortasına. Ama tabii ki bu mızraplık bölgesi her utta aynı yerde değil. O zaman nasıl belirleyeceğiz bunu? Şu büyük eşik dediğimiz tellerin bağlandığı yerden yaklaşık şu kadar bir uzaklık diyebiliriz. Yani bu da
herhalde bir 5 santim falandır. Dolayısıyla tekrardan özetlemem gerekirse son defa sandalyemizin ucuna oturduk. Ud nasıl tutulur? Ucuna oturduk. Udumuzu koyduk. Bacağımızda büyük kafes paralel. Bacak saat 12 yönüne bakarken udun kapağı saat 2 yönüne baktı. Üçüncü ve dördüncü telin hizasından bilek ve dirseğin ortasından kavradı ve tutuşa hazır hale geldik. Neden saat 2 yönüne bakıyor burası? Onu da hemen açıklayayım. Mesela eğer saat 2 yönüne bakmamış olsaydı, şöyle bakmış olsaydı, bakın sol taraf değişik bir şekle girdi. Yani böyle bir kasıldım, böyle burası buraya yapıştı gibi oldu, bir şey oldu. Ama ben saat 2 yönüne aldığımda burada bir üçgen oluştuğunda bizi rahatlatıyor. Yani bu taraf rahat bir şekilde hareket ediyor. Onun için bacak 12'ye bakarken kapağın saat 2 yönüne bakması çok önemli. Şurada bir üçgen oluşması lazım. Ve 3. 4. tel hizasından bilek ve dirseğin ortasından da kavradığımızda udumuzun doğru tutuşu bu. Hatta sol elimiz boştayken mızrap çalıştığımızda eğer udu rahat rahat tutabiliyorsak, uda hakimsek şu anda, ud mesela şu an kaymıyorsa, düşecekmiş gibi olmuyorsa biz şu anda udu doğru tutuyoruz demektir. Size başarılar diliyorum. İlk adım olarak udun doğru tutuluşunu öğrenmiş oldunuz. Umarım diğer egzersizleri de, sağ el mızrap egzersizlerini, sol el baskı çalışmalarını ve daha nicelerini, 2. seviye, 3. seviyeleri başarıyla gerçekleştirmiş, hayallerinize başarıyla kavuşmuş olursunuz. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.